Savaş esnasında Hitler'in ve onun yakın çevresinin ve generallerinin güvenliğini sağlamak için Almanya'nın Berlin şehrinde yeraltı odalarından oluşan özel bir sığınak yapılmıştı ve buraya Führer'in sığınağı anlamına gelen Führerbunker adı verilmişti. 1943 yıllarının sonunda yapımına başlanmış olan 23 Ekim 1944'te yapımı tamamlanmıştı. Sovyet Kızıl Ordusu'nun Almanya'ya çok yaklaşmasıyla Hitler 16 Ocak 1945'te Führerbunker'a taşındı. Ardından Martin Bormann, Joseph Goebbels, eşi Magda Goebbels ve 6 çocuğu, ondan sonra da Hitler'in eşi Eva Braun ve özel sekreteri oraya yerleşti. Daha sonra Hitler'in hemşiresi, telefon işletmecisi ve koruması Führerbunker'a taşındı. Führerbunker'a dışarıdan uzun süre dayanabilen yiyecekler ve daha dayanıksız yiyecekler de getirildi. Diğer üst düzey subaylar ve generaller yerleştiler. Daha önceleri ise Hitler, Reich şansölyesinin hasar görmemiş kanadından yararlanmaya devam etti. Orada yaptığı çalışmaları öğleden sonra ise askeri konferanslar düzenledi. Daha sonra geceleri bunker kompleksine geri dönmeden önce sekreteriyle birlikte çay içerdi. Bu rutin birkaç hafta sonra Hitler'in köpeği Blondie ile bahçede kısa yürüyüşler dışında sığınağı nadiren terk ederdi. Sığınak kalabalıktı ve atmosferi caydırıcıydı. Hava saldırıları gün geçtikçe Hitler çoğunlukla daha sessizleşiyordu. Konferanslar çoğu zaman gece saat 5'e kadar sürüyordu. 16 Nisan'da Kızıl Ordu Berlin Savaşı'na başladı ve 19 Nisan'a kadar şehri kuşatmaya başladı. Hitler doğum günü olan 20 Nisan 1945'te son kez yeryüzüne çıkacak. Führerbunker bahçesinde Sovyet ordusuyla savaşan Hitler gençliği askerlerine başarılarından ve cesaretlerinden dolayı demir haç takmıştır. O gün öğleden sonra Berlin ilk defa Sovyet topçularının bombardımanına tutuldu. Acil durumu hemen inkar eden Hitler, umutlarını Waffen-SS Generali Felix Steiner'in komuta ettiği birimler üzerine yerleştirdi. 21 Nisan'da Hitler, Steiner'i çevreleyen Sovyet hakiminin kuzey kanadına saldırmaya ve Berlin güneydoğusundaki Alman 9. Ordu'ya bir kıskaç attığında kuzeye saldırmasını emretti. O akşam Kızıl Ordu tankları Berlin eteklerine ulaştı. 22 Nisan'daki öğleden sonraki durumu konferansında Hitler, Steiner'in güçlerinin olmadığını öğrendi. Hitler, karşı saldırının gerçekleştirilemeyeceğini fark edince gözyaşı döktü. Açıkça ilk kez savaşın kaybedildiğini ilan etti ve bu durumdan generallerini suçladı. Son ana dek Berlin'de kalacağını ve sonra da kendini vuracağını açıkladı.